Yılbaşı etkinliklerine devam ediyorum. Bu sefer de şöyle bir dönen yıldız veya gül diyelim. Gül de olabilir. Yıldız da olur. Şöyle bir şey yapacağım. Bunun için arkadaşlar A4 kağıdı kullanıyorum. Şunda arkadaşlar eni şöyle, kağıdın eni 1,5 santim. Bakın. Bakın, görüyor musunuz? 1,5 santim. Şurası. Şöyle. Ama bu sefer 2 santimlik yapacağım eni. Yani eni şöyle 2 santim olacak. Şöyle boyu da A4'ün boyu olan 29,5 santim olacak. Şimdi arkadaşlar bunun için önce kağıtlarımı 3 renk kağıt kestim. Kağıtlarımı şöyle ortadan katlıyorum. 2 1 şunu da katlıyorum. 2 Bunu da arkadaşlar sınıfınızı süslemede kullanırsınız. Odanızı süslersiniz. Yeni yıl geliyor. Eğer ağacınız varsa ağacın süslenmesinde kullanırsanız, çantanızın kenarına çanta süsü olarak kullanırsanız. Bakın şu 3 rengi iç içe geçirdim ve rahat geçmesi için arkadaşlar şu şekilde ucunu kesiyorum. Tamam. Şimdi kağıtlarımı açıyorum. Şöyle bir tanesini bunun içinden şöyle rastgele biri fark etmiyor. Şu şekilde içinden geçiriyorum ve çekiyorum. Çektikten sonra arkadaşlar tam şu uca geçiriyorum ve kırıyorum. Bir kırdım. Bir daha döndürdüm ve kırdım. Aslında bunları origami kağıtlarıyla yapmak lazım da arkadaşlar onlar çok pahalı. Bir daha kırdım. Ve bir kere daha kırıyorum arkadaşlar. 4 kere kırdım. Ve kırdıktan sonra şöyle tırnağımla geri beliriyorum ve açıyorum. Bunu çıkartıyorum. Bu sefer sarıyı aldım. Sarıyı da yine aynı şekilde içinden geçiriyorum. Ve bunu da kırıyorum. 4 kere kırıyoruz arkadaşlar. 1 şöyle 2 Diğeri de iyice tırnakla keselim. Tırnak ütüsü derler buna. Şöyle. Bir daha kırıyorum. 4. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da kırdım. Şimdi şunu kırmaya geldi. Maviyi de kıralım. Bir. 2 tırnak ütüsü yapıyoruz. 3 ve şöyle 4. Tamam mı? Şu şekilde 3 tane kağıdımın üçünü de kırdım. Şimdi yapıma geçiyoruz. Yalnız bunu yaparken şu kırma yönüne mutlaka dikkat edin. Önce bir mavi kağıt aldım. Mavi kağıdın üstüne şöyle bir sarımı geçirdim. Yalnız ilk kırılma yönüne dikkat edin. Şurada mesela şurası kırılma yönü. Tam orada. Tamam. Şimdi bakın. Tamam mı arkadaşlar? Bu kırma yönü. Burada da kırma yönü burası. Sonra bu da aynı şekilde kırma yönü. Kırmızı alıyorum. Bunun da bakın kırılma yönü burası. Bu şekilde ata biniyor gibi tak. Ve arkadaşlar bu kırmızıyı yakalıyorum. Şu mavinin içine ikisini birden koyuyorum.
Şu şekilde. Çektiğim zaman bakın, şöyle şurada bir üçgenim oluşacak. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu şekilde. Şimdi şu şekilde kırmızıyı aldım. Şöyle yaptım. Buradan şunun üstüne geldim. Ve bunu böyle kırmızıyı bu şekilde dolandırdım buraya. Tamam mı arkadaşlar? Sonra sarıyı aldım. Bunun üstünden şöyle geçirdim. Ve kırmızının içinden girdim. Kırmızının içine girdim. Gördünüz mü arkadaşlar? Maviyi aldım. Maviyi şu sarının içinden bu tarafa geçtim. Şöyle bir kalem oldu. Gördünüz mü? Şöyle bir kalem oldu. Şimdi arkadaşlar bunları tek tek katlamaya başlayacağız. Ana gövdeyi yaptık. Şimdi sarıyı alıyorum. Sarıyı şöyle dışarıya doğru katlayarak şuraya bir üçgen yaptım. Ve kırdım tırnak uçuyla. Sonra bunu şöyle değil, dışarıya doğru bir üçgen daha yaptım ve kırdım. Ve bunu şunun üstüne şöyle yapıştırdım. Sonra bunu yakaladım ve bakın şunun içine bakın, şuraya soktum. Gördünüz mü? Şimdi maviyi alıyorum. Şöyle çekelim. Şuraya iyice otursun. Şimdi maviyi alıyorum. Maviyi de yine dışa doğru şöyle kıvırarak, katlayarak bir üçgen yaptım. Yaptım şöyle tırnak üstü. Sonra bunu şöyle değil, tam tersine dışa doğru döndürerek bir üçgen daha yaptım. Ve şurada bir piramit oluştu. Gördünüz mü? Bunu şöyle üst üste getirip şu uç kısmını kıracağım. Üst üste getirdim ve şu uç kısmı kırdım. Kırdıktan sonra açtım arayı ve bunu bakın şuraya yerleştiriyorum. Şuraya geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi kırmızı kaldı. Kırmızımızı alıyoruz. Onu da böyle dışarıya doğru döndürüyorum. Kırıyorum. Üçgen haline getirdim. Şöyle. Sonra bunu şöyle dışarıya doğru tekrar kıvırarak piramit yaptım ve bunu üst üste koyup şuraya bir üçgen oluşturdum tekrar. Dik üçgen yaptım. Sonra bunu yakaladım ve şunun içine bu şekilde bunun içine yerleştiriyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu üçü oldu. Şimdi şuradaki fazlalıkları şöyle keselim. Var. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunlara geldi sıra. Şimdi sarım var. Sarıyı yine alıyorum. Dışarı doğru kıvırıyorum.
üçgen yaptım. Yine dışa doğru kıvırarak bir üçgen daha yaptım. Ve bunu şöyle birleştirip dik üçgen haline getirdim. Ve bunu bu sefer arkadaşlar yakaladım. Şuraya koyacağım. Şuraya. Evet, girdi bu da. Şunu şöyle keselim. Evet, bak bu da oldu. Şimdi kırmızıya geldi sıra. Dışarıya doğru bir üçgen yaptım. Sonra yine şuradan tekrar dışa doğru üçgen yaptım. Kırdım. Dik üçgen haline getirdim ve bunu yakaladım. Şunun içine koyuyorum. Bu şekilde. Şöyle bunu da yerleştirdim. Bu parçalarımız oldu. Bunu da keseceğiz. Evet. Bir tane mavimiz kaldı. Şimdi maviyi de arkadaşlar yine aynı şekilde dışarıya doğru döndürerek üçgen yaptım. Sonra şöyle şuradan tekrar bir üçgen daha yaptım dışa doğru. Bunun ikisini şöyle birleştirdim. Tamam mı arkadaşlar? Ve bunu da yakaladım. Nereye? Tam şunun içine. Şöyle döndürüyoruz. Şuradan içeriye geçiriyoruz. Bu da oldu. Şuradan fazlalık oldu. Bunu da şöyle kesiyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi bu da oldu. Evet arkadaşlar bakın. Gayet güzel gülüm oldu. Şimdi bunu aslında misinayla asmak lazım ama elimde misina olmadığı için ben de içindeki renge uygun şöyle sarım var. Sarıyla arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar ben sarı bir iple bunu böyle asacağım. Gördüğünüz gibi gayet güzel şey oldu. Evet arkadaşlar videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.